Selamlar arkadaşlar, ben Fatih. Yeni bir King Shot videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şeflerin Salonu etkinliğinde neler var, neler yapmalısınız, bunlar hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalımız yeni olduğu için videoya bir beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Öncelikle bu etkinlik oyunun ilk haftalarında gelen ve ilerleyen zamanlarda tekrar eden bir etkinlik. Oyunun ilk haftalarında geldiğinde oyuna özellikle para yatırmayan oyuncular bu etkinlikte olabildiğince bütün eşyalarını kullanıp maksimum verim almaya çalışıyor. Fakat bu etkinlikte tam olarak yapmanız gereken nedir? Bu etkinlikte eşyalarınızı ne şekilde kullanmanız gerekli ve bu eşyaları kullanımınız doğrultusunda en maksimum şekilde puanı nasıl alabileceğiniz konusunda sizlere bilgi vereceğim. Öncelikle etkinliğin sayfasını açayım sizlere. Şeflerin Salonu etkinliğinde 6 kısım var. Bu 6 kısım 6 gün demek. Her kısım için sizlere görevler veriyor ve bu görevleri tamamlamanız için bir günlük bir süreniz var. Birinci kısım için bir gün, ikinci kısım için bir gün şeklinde toplamda 6 gün sürüyor. Her günde sizlerden istediği bazı görevler mevcut. Şimdi ben sizlere bu günlerdeki görevleri göstereceğim. Daha sonrasında burada hangi günler bizler için önemli, hangi günlerde en maksimum verimi alabiliriz bunları ele alacağım. Öncelikle birinci gün şu an zaten etkinlik benim mevcut olduğum yerde ikinci kez geliyor. Ben burada sizler için hemen görevlerde neler istediğini kısaca göstereceğim. Bu birinci gün istediği görevler inşaat yoluyla bir güç yükselt, araştırma yoluyla bir güç yükselt. Bu işlemleri gerçekleştirdiğiniz zaman sizlere karşılığına gelen puanları yazıyor zaten. Bu puanları alarak o gün içerisinde 1000 puan, 5400 puan, 1.600.000 puan, 2.600.000 puan şeklinde buradaki puanları alıp bu ilk 4 ödülü kesinlikle almalısınız. Bunun dışında ikinci gün işte kahraman ruletini bir kez oyna. Burada puan karşılıkları yazıyor. Kahramanını yüceltmek için bir ender parça kullan. Mitik parça kullan, epik parça kullan, ekmek topla, odun topla. Üçüncü gün birlik eğitim günü. Burada birliklerinizi eğiterek puan kazanabiliyorsunuz. Ayrıca buna terfi de dahil. Terfide mantık şu. Diyelim ki birinci seviye birliği üçüncü seviyeye terfi ettiniz. Birinci seviyedeki birliğin puanı 90, üçüncü seviyedeki birliğin puanı 180. 180'den 90'ı çıkarıyorsunuz. Arada 90 puan var. Sizlere her bir terfi ettirdiğiniz asker için 90 puan veriyor. Terfi mantığı bu şekilde ilerliyor. Örnek veriyorum 1'den 5'e 1'den 8'e mantığı aynı. Sadece oradaki puandan kaçtan kaça terfi ettiyseniz onu çıkarmanız lazım. Dördüncü günde toplama etkinliği. Burada geceden toplamaya yollamak önemli. Çünkü sabah uyuyup uyandığınızda kolaylıkla kaynak bulamayacaksınız. İnsanlar bu etkinlikten puan kazanabilmek için tüm askerlerini kaynak bölgelerine yollayacaktır. Beşinci günde ise kahramanlarımıza, şefimize yönelik bir şey. Burada özel donanım aleti kullan, işte bir kahraman demirci çekici kullan gibisinden içerik var. Bu demirci çekişleriyle alakalı ben ayrıyeten bir video çekeceğim. Tam işte kahraman donanımlarıyla alakalı daha doğrusu. Burada kahraman donanımlarındaki içerikler nelerdir? Hangilerine ağırlık vermelisiniz? Bunlar hakkında bilgi paylaşacağım sizlere. Buranın ödül dağılımı bu şekilde. 6. günde ise maksimum şef donanımını 1 puan artır, inşaat yoluyla güç yükselt, araştırma yoluyla bir güç yükselt gibisinden bir de birlikleri eğit veya terfi et gibisinden puanlamalar mevcut. Şimdi bu puanlamalar doğrultusunda sizlere bir sıralama belirliyor oyun. Aldığınız, kazandığınız puanlara göre. Bu sıralamalarda iki çeşit sıralama var. Bir o günün sıralaması var, bir de tüm etkinliğin sıralaması var. O günün sıralamasında örnek veriyorum. Toplamda bugün işte benim şu anda aşağıda görüyorsunuz 2.612.000 puan kazanmışım. Ödüllere gelip 311. sıradaki ödülü akşam gece 3'te eğer bu sıralama değişmezse bu şekilde ben alıyorum. Bu günlük sıralama. Bir de etkinlik tamamen bittiği zaman yani 6. gün bitiyor. 6. günün sonunda sizlere verdiği ödüller. O da genel sıralama ödülleri. Burada genel sıralamada da işte sıralamama göre şu anda ilk günde olduğumuz için ilk günün etkinliğinde neyse tüm puanlama sistemi buna göre. Şimdi zaten burada bizim için önemli olan genel sıralama ödüllerinde birinci olmaya çalışmak. Bunu nasıl yaparız? Burada şimdi iki kısım oyuncu türü var. Bir oyuna para yatıranlar, bir de oyuna para yatırmayan oyuncular. Aslında bu vereceğim bilgiler oyuna para yatırmayan oyuncular için altın değerinde bilgilerdir. Bunlara çok dikkat etmelisiniz. Oyunun mantığını az çok öğrendiğinizi varsayıyorum. Oyun biriktir kullan mantığıyla işleyen bir oyun. Yani daha öncesinde Whiteout Survival oyununu oynayanlar az çok bunun mantığını bilir. Burada yapmanız gerekenler oyunun sizlere vermiş olduğu hızlandırıcılar, oyunun sizlere vermiş olduğu kahraman parçacıkları, işte oyunun
olabildiğince şu kaynaklarınızı harcamamaya çalışmak. Yani elinizde biriktirip, çünkü burada hızlandırıcılarla beraber işte bina yüksel, az önce gördüğünüz bina yükselt, bir güç al. Bunun karşılığında puan al. Bunları hızlı bir şekilde yapıp sıralamaya yerleşebilmeniz için bunlar için bir altyapı oluşturup bunlar için bir birikim yapmanız lazım. Şöyle açtığınız zaman örneğin şuradan bakıyorsunuz kaç ne kadar şeyiniz var, işte hızlandırmalarınız vesaire. Bunlara bakarak işte mesela benim şurada göstereyim sizlere, demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Mesela benim burada kahraman parçacıklarımın neredeyse tamamı duruyor. Hiçbirini kullanmadım. Neden? Çünkü şeflerin salonunda ikinci gün burada kahraman parçalarını kullanmamızı istiyor. Bunlar karşılığında bizlere puan verecek ve bu şekilde sıralamada yükseklere çıkabileceğiz. Bunları biriktirip etkinlikler geldiği zaman kullanmanız sizler için çok daha avantaj sağlayacak. Oyunda diyelim ki şunu bir şey geliştirdiniz, sadece gücünüz arttı, yani bunun karşılığında hiçbir şey almadınız. Bu şekilde zarardasınız. Oyun her zaman sizlerden bir şey istiyor ve bu istediği şey karşılığında sizlere bunun için ödül veriyor. Sizler onun zamanını beklemeden istediği şeyi kullanırsanız eğer, etkinlikler geldiğinde etkinliklerden olabildiğince minimum verim alırsınız. Bu şekilde biriktirmiş olduğunuz eşyaları buradaki günlerde istemiş olduğu görevler doğrultusunda kullanırsanız etkinliğin genel sıralamasında, yani hafta bitiminde 6. günün sonunda burada çok üst sıralamalarda olacaksınız. Sizlere şurada göstereyim, Amadeus kahramanını alma olanağı sağlayacak. Bu genelde oyuna para yatıran oyuncularda olan bir kahraman. Fakat siz bu kahramanı para yatırmadan da elde edebilme şeyine sahip olacaksınız. Bu şekilde eşyalarınızı kullanıp bu şekilde sıralamaya girmeye çalışarak. Diyelim ki baktınız eşyalarınız yeterli gelmedi. Buradan mesela puanları kontrol ediyorsunuz. Az çok kendinizce bir hesaplama yaptınız. Toplamında diyorsunuz ki işte benim toplam kazandığım puan 10 milyon olacak. Birinci sıradaki veya 10. sıradaki adamın puanı işte 20 milyon. Ben bu adama yetişemiyorum. Siz o zaman elinizdeki parçacıkları veya elinizdeki eşyaları veya güçlendirmeleri sadece şu etkinlik aşamalarında her gün bunlar gelecek. Şu ilk 4 ödülü almak için kullanacaksınız. Sonrasında gene harcamayacaksınız. Biriktireceksiniz. Çünkü bu etkinlikler oyunda sürekli tekrar eden etkinlikler. Bu seferkinde almazsınız, bir dahakinde alırsınız. Sizler bu parçaları veya eşyaları kullanmadığınız sürece, bunlar çantanızda olduğu sürece hiçbir şekilde zararda değilsiniz. Çünkü bunlar her zaman sizin elinizde. Yani bunlar istediğiniz zaman basıp istediğiniz zaman şuradaki gücünüzü yükseltebileceksiniz. Şimdi buradaki güç aslında görüntü, yani sadece. Bunlar kazanç sağlamadığınız sürece bu kullandığınız eşyalardan sizleri oyunda geriye düşürecek. Daha önemlisi diğer insanları, bu bilgilere sahip olan kişileri sizlerin önüne geçirebilecek tarzdan bilgiler. Etkinliğin içeriğiyle alakalı verebileceğim bilgiler bunlar. Oyun içerisinde önemli bir etkinliktir bu. Yani bu etkinlikte birinci olmaya çalışmaya çok zorlamasanız da olur ama yapabilirseniz, yani yeterli eşyalarınız varsa bu şekilde oyunda bu etkinlikte birinciliğe oynayabilirsiniz. Veya örnek veriyorum, bu günlerde etkinlik eşyalarını biriktirerek en azından o günün birinciliğine oynarsanız burada günlük birincilik ödülleri de var. Zaten hepsi aynı, göreceksin. En azından şuradan 20.000 elması veya işte 15.000 elması, 10.000 elması, bunları alarak karşılığında harcamış olduğunuz eşyalara amorti olarak düşünüp bu eşyaları alabilirsiniz. Bu şekilde etkinlikten maksimum kazanç sağlarsınız. Şeflerin salonu ile alakalı verebileceğim bilgiler şu an için bu kadar arkadaşlar. Etkinlikle alakalı sormak istediğiniz şeyler varsa ayrıyeten yorumlarda belirtip bununla alakalı ben bütün yorumlara cevap veriyorum. Sizlere bununla alakalı görüşlerim ve sizlerin bildiği bir şeyler varsa, benim bilmediğim şeyler varsa bunları da belirtip videonun altına yazarsanız sevinirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.